3 sene arka arkaya lig şampiyonluğu, istikrarlı futbol, Avrupa devlerini kıskandıran transferler. Peki ya Avrupa arenası? Avrupa sahnesinde istenilen başarı bir türlü gelmeyince akıllara da şu soru gelmeye başladı. Ya bu kadro onun elinde olsaydı? Kimden mi bahsediyorum? Her Galatasaraylı'nın son 30 yılda Galatasaray denince aklına gelen o kişiden. Fatih Terim'den. Peki Galatasaray İmparator ile yeniden son defa son bir şarkı yazmalı mı? Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 2000 yılında kazandırdığı UEFA Kupası hala bir Türk takımının Avrupa'da aldığı en büyük başarı. O kadroyu bir aileye dönüştürdü. Avrupa devlerini birer birer saf dışı bıraktı. Bu kupa sadece Galatasaray'ın değil, tüm Türkiye'nin gururu oldu. Avrupa'ya gitti, Fiorentina'da kısa süre çalıştı. Dönemin efsane kadrosuna 4 attı. Şampiyon yap, Müslüman olalım pankartı açtırdı. Taraftara kendini sevdirtti. Yine dönemin efsane takımı Milan'ın başına geçti. Bu sefer de ona Grande Terim dediler. Ancak Milan'da işler pek yolunda gitmedi. Özellikle yönetimdeki fikir ayrılıkları nedeniyle görevi kısa sürdü. Yine de Terim'in adı Avrupa'da saygı duyulan bir teknik direktör olarak anılmaya devam etti. Gelelim Galatasaray'daki son dönemine. Avrupa'da inişli çıkışlı sonuçlar aldı. Grup aşamalarında unutulmaz galibiyetler yaşadı. Zaman zaman hayal kırıklıkları da oldu. Türkiye Ligi'nde dönem dönem zirveye oynayan bir takım ortaya çıkardı. Fakat son ayrılığı çok tartışmalı oldu. Yönetimle yaşanan gerilim, ardı ardına gelen kötü sonuçlar ve düşen puan grafiği Fatih Terim'in Florya'ya veda etmesine yol açtı. Şimdi ise taraftarın aklında şu soru var. Okan Buruk Avrupa'da başarısız. Peki bu kadro kendisine imkan verilmeyen, bu imtiyaz sağlanmayan, yoktan var eden Terim'in elinde olsaydı ne olurdu? Bir tarafta Galatasaray tarihinin en başarılı teknik direktörü, diğer tarafta son yıllarda ligi domine eden ama Avrupa'da istediğini alamayan genç bir teknik adam. Belki de mesele sadece bir teknik adam tercihi değil. Mesele Galatasaray'ın geleceğini hangi vizyon üzerine inşa edeceği. Avrupa'da ses getirmek için eskiye mi dönmeli? Yoksa sabredip beklemeli mi? Son söz ise her zamanki gibi taraftarın ve camianın. El Şabab Başkanı'nın da söylediği gibi Allah kerim, Fatih Terim. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.